Merhaba. Yakında yağmurlar başlayacak. İlk iş tekneyi çadır altına almak gerekiyor. Önce ayağımızın altını açmak için çevre temizliği yapacağım. Ben temizlik işiyle uğraşırken bir yandan size Anatolika'nın hikayesini anlatmaya başlayayım. Resmen üzerime aldıktan sonra dosyası yaşadığım yerdeki liman başkanlığına geldi. Rica ettim ve sağ olsunlar dosyayı incelememe müsaade ettiler. Dosyadan epey bir bilgi ve belgeye ulaştım. Ayrıca eski sahiplerinden bilgi ve fotoğraflar topladım. Ulaşabildiğim en eski belge İnşaiye Şehadetnamesi. Bu belge o yıllarda tekneyi inşa edecek tersanenin resmi makamlara ibraz etmesinin zorunlu olduğu bir belgeymiş. Bu belgeye göre tekne inşa edilmeye başlandığında adının Amfor olmasına karar verilmiş. İnşa edildiği 1963 yılından günümüze kadar epey bir isim değiştirmiş. Sırası geldikçe bahsedeceğim bunlardan. Tekneyi hangi isimle yaşatmaya devam edeceğim konusunda ilk adı olan Amfor ve şimdiki adı olan Anatolika arasında uzunca bir süre kararsız kaldım. Anatolika adını veren eski sahibi Vecdi Bey ile görüşmemden sonra bu adın bilmediğim anlamlarını öğrendim. Şimdiki adı olan Anatolika'nın kalması gerektiğinin daha doğru olduğuna karar verdim. Teknenin biçimi için Kotra yazılmış. Kotra kelimesi dilimize İngilizce cutter kelimesinden türeyerek girmiş. İngilizler cutter tekneleri 1800'lü yıllarda özellikle kanallarda kullanmaya başlamışlar. Bu tekneler nispeten küçük ya da orta büyüklükte yapılıyormuş. Emsallerine göre daha dar inşa edilen bu tekneler manevra kabiliyeti yüksek, hızlı ve tek kişi tarafından kolay yönetilebilecek şekilde dizayn edilmişler. Cutter'ların en belirgin özelliği teknenin ortasına doğru konumlanmış yelken direği ve bu direğin önünde iki yelken olması. Anatolika'da bu yelkenler Genova ve Flok'muş. Kısaca anlatmak gerekirse açıldıktan sonra burundan yelken direğini geçen ölçüdeki olanlara Genova, burundan yelken direğine kadar olanlara da Flok yelken deniyor. Bayraklı Yeni Tersanesi'nde Mehmet Çetinkaya Usta tarafından inşa edilmiş. Mehmet Usta, ortağı Muhittin Turgut Usta ile birlikte bu tersanede onlarca tekne inşa etmişler. Maalesef her ikisi de rahmetli olmuş. Çıraklarından halen bilindik tekne firması sahipleri ve bu firmalarda çalışan tekne ustaları varmış. Mehmet Çetinkaya Usta da benim gibi Cideliymiş. Aynı topraklardan geliyor olmamız, yıllar sonra onun yaptığı tekneyi tekrar yüzdürmeye çalışıyor olmam benim için çok hoş bir sürpriz oldu.
Rahmetli Mehmet ve Muhittin ustalar Yavuz Başar Bey ile teknenin yapımına 1963'ün ikinci ayında başlayıp 1964'ün ilk ayında teslim etmek üzere hem yelken hem motorla gidebilecek şekilde İzmir Bayraklı'da inşa edilmesi için anlaşmaya varmışlar. Ustaların Bayraklı'daki bu tersanede yaptıkları 5. tekneleri olacakmış. Tenezzüh yani gezinti amaçlı yapılacak teknenin bedeli için 5.000 liraya anlaşmışlar. Anlaşmaya vardıkları 1963 yılında 1 dolar 9 lira 33 kuruşmuş. Bu da yaklaşık 45.000 dolar yapıyor. Tabii 1 dolara karşılık gelen bu 9 lira gerçek 9 lira. Biliyorsunuz 2005 yılında paramızdan 6 sıfır atıldı. Maalesef paramız o günlerden bugünlere 1 milyon kat değer kaybetmiş. Anatolika'nın inşasına başlanmasından birkaç ay sonra 600 kilometre uzakta İstanbul Salıcak'ta Atar Usta rahmetli Sadun Boru'nun kısmet teknesinin omurgasını kızağa koymuş. Farklı model tekneler olsalar da aynı klasik otomobillerde olduğu gibi o yılların ortak estetik anlayışını her iki teknede de görmek mümkün. Dönemin ruhu müthişmiş. Kısmet 1965'te dünyayı dolaşacağı rotasına yelken açarken Anatolika'nın resmi evraklarının hazırlanıp denizde buluşması 1966'nın ortalarını bulmuş. Bu gecikmedeki en büyük etken 1963'te Bakanlar Kurulu'nun otomobil ve lüks eşya ithalatını yasaklamasıyla anlaşmada taahhüt edilen motorun tedarik edilmesinin gecikmesi olmuş. Anatolika'nın gördüğü refitlerden birinde Sadun Boro ile görüşülüp onun fikirlerinden feyz alınmış. Anatolika'nın yolunun rahmetli Sadun Boro ile kesişmiş olması beni çok heyecanlandırıyor. Bu refitle ilgili bilgileri sırası geldiğinde anlatacağım size. Teknenin tarifinin yapıldığı bu bölümde kıç biçimi kırlangıç olarak belirtilmiş. Denize çıkıntı olarak duran güvertelere genel olarak kırlangıç denilmiş. Burnu şekil olarak da benzer olan balta olarak yazılmış. Teknenin burun kısmında altındaki boşluğun zincirlik olarak kullanıldığı bir yükselti olduğu için baş kasarasının olduğu belirtilmiş. Bir direkli olduğu ve armasının Marconi tipi olduğu yazılmış. Marconi arma günümüzdeki İngilizcesi sloop, bizde de eğimli anlamına gelen şalopa arma ile benzeşiyor. O yıllarda yaygın iletişim aracı radyoymuş ve yerleşim yerlerinde uzun ahşap radyo anten direkleri bulunurmuş. Bu uzun ahşap anten direklerine benzeyen yelkenli tekne direklerine de radyonun mucidi
Guglielmo Marconi'den dolayı Marconi arma deniyormuş. Anatolika'nın bulabildiğim en eski fotoğrafı 1970'li yılların ortalarında çekildiğini tahmin ettiğim bu fotoğraf. Görünen direk Marconi armasının ahşap direği. Bu direk 2000'li yılların başında gördüğü refit sırasında maalesef bir kaza sonucu kırılmış. Teknenin 33 adet meşe ağacından imal edilecek posta ile yapılacağı belirtilmiş. Karinasının yani suyun altındaki kısmının ve bordasının yani suyun üstündeki kısmının çam ile kaplanacağı yazılmış. Postaları teknenin kaburgası olarak düşünebilirsiniz. Bu postaların şekilleri teknenin kullanılacağı amaca ve coğrafyaya göre şekillendiriliyor ve teknenin formunun neye benzeyeceğini belirliyor. Maket bir gemi bile yapsanız postalarını koymak zorundasınız. Bu gördüğünüz çizim 12 postalı bir maket gemiye ait. Teknelerin bölümleri, gövde ve yelken biçimleriyle ilgili daha detaylı bilgilere Türkçe olarak da internet üzerinden erişmek çok kolay. Can Kız isimli bir YouTube kanalında arma çeşitleriyle ilgili bilgilerin verildiği çok iyi bir video izledim geçenlerde örneğin. Ayrıca Bahadır Eğin'in Yelkensever isimli Facebook sayfasını da önerebilirim. Teknik bilgi kaynağı olarak açılımı mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi olan MEGEP'in birçok konuda olduğu gibi tekneler ve denizcilik konusunda ders notu niteliğindeki PDF dosyalarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bilgi elinizin altında, size sadece harekete geçmek kalıyor. Anatolika doğduğu günden bu yana birçok farklı motorla yol yapmış. İlk motoru İngiltere'de üretilen Wortham Blake marka 4 silindirli 3000 devirde 30 beygir güç üreten benzinli bir motormuş. Saatte 9 litre benzin tüketirmiş. İçten takma benzinli bir motor günümüzde çok rastlayamayacağımız bir şey. Motorun ilk konumu kamerada direkt dibindeymiş. Muhtemelen güvenlik gereği yeterince havalansın diye dolap içinde durmuyormuş. Yani yemeğinizi yapıp yemeğinizi yiyeceğiniz, dinleneceğiniz yerin tam ortasında hareketinizi engelleyen koca bir motorun olması Anatolika ilk doğduğu yıllarda çok da konforlu değilmiş, doğruyu söylemek gerekirse. Motor marş kolunu çevirerek çalıştırılıyormuş ve şanzıman ileri tornistan kolu motorun üzerindeymiş. Yani özellikle liman giriş çıkışlarında bir kişi kamera içinde motorun başında, bir kişi dışarıda yeke dümenin başında, 2 kişi şartmış. Günümüzde bırakın ileri tornistan komutunu, zincir döşeyip toplamak için bile dümenin yanındaki bir düğmeye basmak yetiyor. O yıllar zor yıllarmış. Motor İzmir Gazi Bulvarı'ndaki Penetti ve Parent isimli firmadan temin edilmiş. Nihayet teknedeki yerini aldıktan sonra 1966'nın Mayıs ayında ilk bağlama kütüğünün alınabilmesi için Tonilato belgesi denen teknenin teknik ölçülerinin yer aldığı belgeyi
almak için liman müdürlüğüne müracaat edilmiş. Bu belgeye göre Anatolika'nın 9 metre 80 santim uzunluğunda, 2 metre 60 santim genişliğinde ve 7 ton ağırlığında olduğu tespit edilmiş. Ve Anatolika bütün bu olanlardan sonra nihayet denizlerle buluşmuş. Bu haftalık teknenin hikayesiyle ilgili paylaşacaklarım bu kadar. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Tekneler ve denizcilikle ilgili profesyonel seviyede bilgi sahibi olan izleyenler, teknik konularda bilgi verirken çok detaylandırmadığımı ve yüzeysel anlattığımı fark etmişlerdir. Bilgi verirken izleyenlerin belki de hayatlarında ilk defa denizcilikle ilgili bilgilerle tanıştıklarını varsayıyorum. Bu yüzden anlattıklarımın sıkıcı olmasından çok rafine ve faydalı olmasına gayret gösteriyorum. Bununla birlikte her zaman detaylı bilgiye ulaşılabilecek adresleri tarif edip videoların açıklama kısmına ilgili linkleri koyacağım mutlaka. Bilgi sahibi izleyenler özellikle internet üzerinden ulaşılması zor olan bilgileri yorumlarla iletirlerse gerektiğinde video ve açıklamasını güncelleyerek bilginin adresine ulaşmasını sağlayabiliriz. Görüşmek üzere. Allah Teala olsun efendim. Hoş geldin efendim. Sefa geldin.